Herkese merhaba. Bugün çok değişik bir konu işleyeceğiz bence. En azından benim sevdiğim bir konu. Elimin döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz aile filtre değil, efsane de değil. Baya gerçek bir hikaye. Doğu Kentucky'de bir aile zamanında. Ve bunlar mavi tenli. Tenleri mavi doğuyorlar. Neyse zaten anlatacağım. Teknik olarak bu videonun amacı 5 dakikaydı ama hiç 5 dakika süreceğini zannetmiyorum. Devam edelim. Yer Troublesome Creek. Kapalı bir vadi burası. Nüfusu az zaten dağın başı. Yol bile doğru düzgün yok. Az da bir insan var ve Fugat ailesi orada yaşıyor. Eğer benim yazımı okursanız göreceksiniz orada. Aslında ilk Martin Fransa'dan göç ediyor Amerika'ya. Orada tanışıyor hanımıyla ve böylelikle Fugate ailesi oluşuyor. Bu hikaye daha önce de dediğim gibi T-1800'lerin başına gidiyor. Martin var, biliyoruz onu. Martin Fugate ve Elizabeth Fugate. İkisi de aynı gizli genin taşıyıcısı. Zaten bu çok ilginç olanı. Yani çok inanılmaz nadir olan bir şey zaten bu. Bir de üstüne bunlar evleniyorlar, birbirlerini bulup. Dolayısıyla da çocuklarının bir kısmı mavi doğuyor. Peki ten rengi neden maviye döner? Cevap, methemoglobinemi. Kısaca kandaki hemoglobinin oksijen taşıma formu bozularak methemoglobinemiye dönüşmesiymiş. Oksijen dokulara gerektiği gibi ulaşamıyor. Ciltte görünen o ünlü mavi ton rengine de tıp dilinde siyanoz deniyormuş. Yani sorun cildin rengi değil, kandaki oksijenin rengi. Bu nasıl kalıcı oluyor derseniz, çekimik bir gen yüzünden iki taşıyıcı bir araya geliyor. Çocukta da hastalık ortaya çıkıyor. Vadi küçük zaten, topluluk kapalı. Aynı aileler birbiriyle habire evleniyor. Sonuç ne oluyor? Mavi tenli sayısı kuşaklar boyunca artıyor, gidiyor. Durum o kadar garip ki. Hastaneye hemşirenin yanına gidince bile adı Ruth Pendergrast olan hemşire 1940'larda şoka giriyor resmen. Doktor Madison Cowan sahaya iniyor. Damar içi kan örneklerini inceliyor, mekanizmayı çözüyor ve şunu buluyor. Vücutta diaforaz denilen enzimin eksikliği varmış. Bu enzim yeterince çalışmayınca methemoglobinemi birikiyormuş. Tedavi nasıl olmuş? Tedavi gerçekten çok ilginç. O da kendi başına ayrı bir hikaye bence. Metilen mavisi kullanılıyor. Kandaki demiri doğru forma çevirerek oksijeni geri kazandırıyormuş. Yani bayağı cool bir şey aynı zamanda. İlacı alan hastalar, mavi hastalar dakikalar içinde pembeye dönüyor. Normale dönüyor yani. Bizim gibi oluyorlar. Fakat kısa süreli bir mucize. Ama şimdi bu genle ilgili bir durum. Gen orada duruyor. Genle ilgili bir değişiklik yapamıyorlar ki. Yani ne yaparlarsa yapsınlar geçici bir çözüm oluyor. Bunun bir de toplumsal yönü var. Düşünsenize 1800'ler ve Amerika. Alay konusu olabiliyorlar, dışlanabiliyorlar, sıkıntılar yaşanabiliyor. Bulabilecekleri en zeki ve mükemmel çözümü bulmuşlar ve su içi eşleşmeyi sürdürüp mavi bireylerin sayısını artırmışlar. Tabii kasabada da normal maviler olmaya başlamış artık. Teknolojinin gelişmesi, kasabanın kalkınmaya başlamasıyla birlikte yollarının açılması, insanların kasaba dışından çiftleşmeye başlaması, maviliğin azalmasına ve bu konunun kapanmasına sebebiyet vermiş. Başka bir konu daha var. O çok karıştırılıyor Fugatlerin sorunuyla. Argyria diye bir hastalık, bir sağlık durumu. Gümüş tuzu kolloidal gümüş kullananlarda görülen gri mavi renklenme. Bu tamamen ayrı bir şey. Argyria'da sebep deri altı gümüş birikimi oluyor. Yani bu ne olmuş biliyor musunuz? Bu 1950-1970'lerde gümüş çeşitli hastalıklara iyi geliyor diye moda olmuş. İnsanlar orasına burasına sıkıyorlar. İçip bir şey yapıyorlarmış ve bunun sonucunda bazı insanlarda zehirlenme sonucunda gümüş belirli miktarda birikince zehirleniyorsun ve kalıcı bir şekilde mavi oluyorsun. Bu sağlık durumu. İyi, hoş bir durum değil. Paul Harrison. Gördüğünüz gibi çok tatlış bir adam bence. Karısı da çok tatlı ama böyle yaşamış işte. Sorun Argyria. Bir de Rosemary Jacobs var. Onun hikayesi daha da hüzünlü çünkü Argyria hastalığına yakalanmış. Gümüş içeren burun spreylerini çok uzun süre kullanmış ve bu da cildinde geri dönüşü olmayan mavi gri bir renge yol açmış. Kadın bu durumla en uzun süre yaşayan kişi olarak tarihe geçmiş ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Düşününce tam olarak mavi tenli bir yaşam öyküsü. Bu hastalığı da araya sıkıştırmak istedim ki görürseniz başka yerde karıştırmayın.
Çünkü bu tür durumlar birbirine çok benziyor. Şimdi Benjamin Benji Stacy ve Fugate ailesi meselesine geri dönersek. Ailenin bilinen son üyesi Benjamin Benji Stacy 1975 yılında doğuyor. Doğum anında doktorlar paniğe kapılıyor. Çünkü ten rengi mavi. Ancak aile geçmişi anlatılınca herkes rahatlıyor. Bu olay yüzyıllarca sürüyor. Neden mi? Çünkü isone bir bölgede dağın başında yaşamış bir aileden bahsediyoruz. Gelişmemiş, kapalı bir çevre. İnsanlar hep birbirleriyle evlenmiş. Farklı olanı dışarı itme refleksi var ama ironik biçimde o farklı olan hep orada kalmış. Bu yüzden bu durum kuşaklar boyunca devam etmiş. Dışarıdan bir müdahale ya da genetik karışım olmadığı için de etkisi uzun sürmüş. Mavi ten bu ailede nesiller boyunca varlığını korumuş. İlgili birkaç yanlış inanışı netleştirmek iyi olur. Birincisi şu meşhur, bunlar oksijensiz yaşıyor lafı. Hayır, öyle bir şey yok. Bu kişiler oksijensiz falan yaşamıyor. Evet, kanda oksijen taşıma verimi biraz düşüyor ama bu ölümcül bir eksiklik değil. Çoğu insan bu durumla gayet normal bir hayat sürebiliyor. Nefes alıyor, yürüyor, çalışıyor, yaşıyor. Yani süper güç değil ama felaket de değil. Aslında mesele kandaki demir yerine gümüş veya farklı bir bileşiğin bağlanmasından kaynaklı bir renk değişimi. İşin özü kozmetik bir sonuç. Hayati bir tehlike değil. Bir de şu kısa ömürlüydüler efsanesi var ya, o da külliyen yanlış. Bu kişiler ortalama bir insan kadar yaşamış. Erken ölüm gibi toplu bir tablo yok. Asıl mesele o dönemde yaşadıkları yerin dağ başı olması. Sağlık hizmeti yok, ulaşım yok. Yani bir hastalık olsa da tedaviye erişim kısıtlı. Bu onların mavi tenli olmasıyla değil, sistemin eksikliğiyle ilgili. Aynı durum bugün bizim başımıza da gelse, ulaşım yoksa, sağlık yoksa kim bilir neremiz iltihap kapar, neremiz kokar. Yani bu sağlık durumu yaşam süresini kısaltan bir faktör değil. Sıradan bir ömür, sıradan bir yaşam. Hikayeyi ürkütücü yapan hastalık değil, izolasyon ve yanlış inanışlar. Bir de bunu özellikle altını çizerek tekrar söylemek gerek. Bu bir efsane değil, gerçek. Tıp literatüründe, resmi kaynaklarda, vaka raporlarında binlerce kez belgelenmiş bir durumdan bahsediyoruz. Methemoglobinemi gibi bazı nadir genetik durumlar ya da Argyria vakaları modern tıp tarafından uzun zamandır biliniyor. Fugate ailesi hikayesi de bir şehir efsanesi değil. Bizzat doktor raporlarına, genetik incelemelere geçmiş kayıtlı bir vaka serisi. Ben anlatırken mizah katıyorum ama hikayenin kendisi tamamen gerçek. Ne abartı var ne masal. Bu olaylar belgeli, bilimsel ve net. Bu hikayeden ben ne çıkardım dersen, bence bu tarz öyküler insanlığın kolektif belleğinde ilginç bir yere oturuyor. Çünkü çok nadir ve çok spesifikler. Tam da bu yüzden kolayca efsaneleştiriliyorlar. Bir süre sonra gerçeklikten sıyrılıp hayal gücünüzün sahnesine taşınıyorlar. Ve işte o noktada bizi şekillendirmeye başlıyorlar. Çünkü insan olağan dışına masal giydirmeyi sever. Fugate ailesinin hikayesi bana şunu hatırlatıyor. Genetik sadece bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda kültürel bir ayna. Genetik olasılıktır. Coğrafya ve kültür bu olasılığı büyütebilir. Sözü tam isabet. Küçük topluluklarda, kapalı çevrelerde bazı genetik özellikler görünür hale geliyor. Bu da doğal seçilim romantik bir masaldır fikrini sertçe tokatlıyor. Gerçek, romantizmden çok daha karmaşık. Bir yandan da bilimin gücünü gösteriyor. Damar yoluyla verilen mavi bir sıvıyla bile yaşam kalitesinin nasıl değişebildiği kanıtlanmış. Yani hem bir biyoloji dersi, hem bir sosyoloji dersi, hem de mitlerin nasıl doğduğunu anlatan bir insanlık hikayesi. İşte bu yüzden bu tür hikayeler unutulmuyor. Hem bilim var içinde hem masal. Ama masal kısmı bizim üretimimiz. Gerçek olduğu gibi duruyor. Bu hikayeyi sizlerle paylaşabildiğim için gerçekten mutluyum. Uzun zamandır içimde biriktirdiğim bir şeydi bu. Keşke daha profesyonel, daha kusursuz bir iş ortaya koyabilseydim. Ama elimden gelen bu kadardı. Çok uğraştım ama YouTube videosu üretmek kolay değil. Bunu bizzat yaşayarak anladım. Yine de şuna karar verdim. Mükemmel olmasa da içten olanı paylaşmak en iyisi. Belki birileri bu videoyu izler, ebeveynler çocuklarına "Bak evladım, böyle durumlar da var" der. Belki birinin dünyasında küçük bir pencere açar. Bu bana yeter.
Konuyla ilgili tüm kaynakları aşağıya bırakacağım. Linklerden ulaşabilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Gerçekten desteğe çok ihtiyacım var. Mizahi anlatıyorum belki ama içimde bu işi ciddiyetle yapmak isteyen biri var. Bir dahaki imkansız hikayede yeniden buluşmak üzere. Bay bay.